Askere gittim. Suriye sınırları tam Resulay kapısı. Türkiye tarafı. Benim istediğim şey bu değil. 大家好，我是phong烈哥。今天我有一个土耳其朋友，1个月以前来到台湾，他觉得台湾是一个很棒的国家。我会问他为什么。好，我们开始吧。Buraya gelmeden önce Tayvan'ı ne kadar biliyordun? Buraya gelmeden önce Tayvan'ı hiç bilmiyordum. Şöyle, bilmeme sebebimle. Kız arkadaşım Tayvanlıyım deyince ben özür dileyerek söylüyorum. Direkt Tayland anladım. Hani genelde bizim ülkemizdeki kişiler Tayland olarak biliyor yani. Asya'daki ülkeleri Tayland, Japonya, Güney Kore vesaire. Tayvan deyince ben şok oldum. Ondan sonra araştırmaya başladım işte biraz. Kız arkadaşım da anlatınca, çünkü bana sürekli söylüyordu benim ülkem işte Avrupa'dan daha iyi. Hani hem ekonomik olarak olsun, çok doğru hem yaşam standartları olsun, hem insanlar olarak olsun. Portekiz'deyken aşırı beğenmiştim Portekiz'i. Orada yaşamaya karar vermiştim. Kız arkadaşıma dedim ki gel dedim Portekiz'de yaşayalım ya da Avrupa'da bir ülkede. O da bana dedi ki ilk önce gel Tayvan'ı gör, ondan sonra karar ver. Avrupa mı, Tayvan mı? Hani Avrupa'da o kadar ülke gezdim. Ondan sonra kendi işte ülkem Türkiye, Avrupa, kafamda bir yere yerleştirmeye çalışıyorum Tayvan'ı. Tayvan bence dünyanın dışında bir yer. Hani dünyadan tamamen bağımsız, böyle kendi özgürlüğünü, kendi cumhuriyetini aşırı yoğun bir şekilde yaşayabilen bir ülke. Ama şöyle bir şey var. Dünyada da değil aslında ama hala Tayvan bir ülke mi diye tartışılıyor. Evet. Tayvan bir ülke değil, Tayvan ayrı bir gezegen. Buraya geldikten sonra ilk gözüne çarpan şeyler ne oldu? İnsanların birbirine karşı aşırı saygılı olması. Örnek verecek olursak otobüs duraklarında bile insanlar tek sıra halinde, otobüse bir şerit halinde gidiyor böyle. Yani öyle bir kombinasyon var ki sanki bir makineymiş gibi, hani nasıl anlatamıyorum şu an. Birbirine saygı duymaktan başlıyor her şey. Evet. Saygı duyuyorlar birbirlerine. O yüzden hani dur şunun önüne geçeyim, dur şundan önce bineyim gibisinden bir şey yok. Buraya geldiğimde gözüme çarpan hani olumsuz bir şey söyleyeyim. Ülkede sanırım çöp konteynerları yok. Evet, bu hani ama bir taraftan iyi bir yanı da var. Hani benim için iyi bir yanı oldu. Nasıl söyleyeyim? Sürekli yanımda böyle hani trash bag taşıyorum. Yani çöp poşeti taşıyorum sürekli. Bu da sanki benim daha bilinçli bir birey olmamı geliştiriyormuş gibi hissediyorum. Evet. Avrupa'da her yerde var çöp kutusu. Yani eğer taşımaya kalkarsan onu pek fazla taşımıyorsun. Direkt atabiliyorsun. Çünkü her yerde bu çöp kutuları var. Bence Tayvan'daki hani hükümet ya da hani belediyeler bundan, bu bakımdan bir korkusu yok. Çünkü insanların onları hani yere atmayacağını biliyorlar. Diğer ülkelerde bu bir önlem olarak koyuluyor çünkü insanlar atabiliyor. Ve buradaki insanlar bence çok işkolik. Mesela kız arkadaşım aşırı çalışıyor. Ondan sonra ben bakıyorum boş duruyorum, kendimi sorumsuz hissediyorum. Diyorum ki açayım Çince çalışayım ya da İngilizce çalışayım, yani daha fazla kendimi geliştirmek için. Ya da farklı bir şey yapayım, kitap okuyayım. Ondan sonra spor yapayım. Hani insanların hayatı daha böyle enerjik akıyor bence burada. İnsanların hayatı boşa geçmiyormuş gibi hissediyorum. Evet. Mesela kendi ülkem açısından söyleyeyim. İnsanlar sürekli bir geçim derdi sıkıntısında. Ondan sonra insanlar sürekli kafasında bir düşünce var. İşte bu ay sonu nasıl getireceğim, kirayı nasıl ödeyeceğim, elektrik, su faturası. İnsanlar kendine zaman ayıramıyor. Mesela ben buraya gelmeden önce korkuyordum. Hani Avrupa'dan uzak, ondan sonra kendi ülkemden uzak, ailemi nasıl göreceğim, nasıl olacak. Ama buraya geldikten sonra burada kendi dünyamı yaratmak istedim. Bana öyle hissettirdi. Ben 2019'da bölümü 1. bitirdim. Ondan sonra iş bulamadım kendi ülkemde. Çok aradım. Yani deli gibi iş aradım. İşte İngilizce biliyorum, Türkçe biliyorum. Ondan sonra kendi alanımda kendimi geliştirmek istiyorum. Böyle çok istekliyim. Hani bana bir iş verseler onu koparıp atacakmış gibi hissediyorum. Ama o kadar olumsuz yanıtı aldım, o kadar olumsuz geri dönüş aldım ki sonra karar verdim. Askere gittim. Suriye sınırları. Ondan sonra oradayken 16 saat nöbet tutuyordu. Düşünecek çok vaktim vardı. Dedim hani benim istediğim şey bu değil. Yani benim yaşam tarzım işte, benim geleceğe olan bakış açım bu değil. Yani benim kendi hayatımla ilgili kararlar almam gerekiyor. Çek Cumhuriyeti'ne gittim işte. Kız arkadaşımla tanıştım. Sonra Avrupa, şu an Tayvan'dayım. Portekiz'de kalmayı düşünüyordun ama Tayvan'ı görünce bütün dünyam değişti yani. Normal hayata olan bakış açım da değişti yani. Burada insanların bence çok paraya önem verdiğini düşünmüyorum. Çünkü mesela burada arkadaşlıklar daha önemli, aile daha önemli. Mesela bir arkadaşının bir sıkıntısı olduğu zaman hani hemen biri ona yardım etmek istiyor.
Hiç düşünmeden, hiç saniye bile düşünmeden yardım etmek. Peki yemek konusunda bir sıkıntın oldu mu? Çünkü buraya gelen yabancıların bir kısmı yemeklerden pek hoşlanmıyorlar. Ya yağlı buluyorlar, ya güzel değil diyorlar ya da başka bahane bulup yemekleri çok sevmiyorlar açıkçası. Ama ben gibileri de bayağı güzel bulup hani bayağı da yiyorlar. Sen hangi taraftasın? Ben ne zaman Avrupa'ya gitsem hep zayıfladım. Zayıflayarak döndüm. Çünkü Avrupa'daki yemek kültürü bizim yemek kültürümüzde çok uyumlu değil. Yani Türkiye'deki yemek kültürü dünyada çok popüler biliyorsun. Evet. Ama Avrupa'daki yemek kültürü bana hiç uymuyordu hani. Nasıl söyleyeyim, böyle ekmek tarzı şeyler yoktu. Hani çok ekmek yiyen biri değilim de. Ondan sonra hani çok yavan geliyordu bazı yemekler, işte çok sosu çok geliyordu. Hani alışamadım bir türlü, yiyemiyordum. Günde mesela bir öğün falan yiyordum ben Avrupa'dayken. Ama burada sürekli yiyorum. Sürekli yiyorum. Özellikle raw bao'yu çok seviyorum. Raw bao'yu çok seviyorum. Kız arkadaşımın yaptığı nadal'ı çok seviyorum. Neuromiyen yapıyor. Onu çok seviyorum, kız arkadaşımın yaptığı. Bir de kız arkadaşımın annesinin yemeklerine hastayım. Şu an evlenmenize izin verecekler, merak etmeyin. Evet. Gördükten sonra. Gerçekten kız arkadaşımın annesinin yemeklerine hastayım. Çünkü sürekli söylüyorum, annenin yemeklerini özledim, hadi Taoyuan'a gidelim. Annenin yemeklerini özledim, hadi Taoyuan'a gidelim. Bir de ben yedikçe kadın daha mutlu oluyor, ona da daha çok mutlu oluyorum. Tayvanlılar böyle düşüncelerini, hislerini çok fazla belli etmeyi beceremiyorlar. Yani çok fazla belli edemiyorlar. O yüzden hani eğer sen böyle bir Türk olarak bütün hislerini, düşüncelerini ya da duygularını belli ettiysen gerçekten bunu seviyor diye düşünmüştür. O yüzden hani çok değişik gelmiştir. O yüzden sevinmiştir. Eğer Tayvan'dan öyle bir şeyi alıp Türkiye'ye, Çek Cumhuriyeti'ne ya da Portekiz'e götürecek olsan o şey ne olurdu? Ya da orada ne değiştirmek isterdin? Buranın eğitim sistemi gerçekten mükemmel. Hani benim şu an Çince öğrendiğim okul sadece öğretmen yetiştiren bir okul. Hangi okuldasın? National Taiwan Normal University. Şırda. Şırda. Sadece öğretmen yetiştiriyorlar, ona göre geleceğe hazırlıyorlar. Bir de buradaki insanlar üniversite okuduktan sonra bir hani işsizlik durumunda bir kaygısı yok yani. Evet. Herkes her türlü iş bulabiliyor. Ben ilk geldiğimde şaşırdım. Ülkenin nüfusu 23 milyon, doğru değil mi? Evet. 23 milyon. Dedim hani bu ülke hani küçük bir yüz ölçümüyle bu kadar insanın ekonomisini nasıl kaldırıyor? Ondan sonra insanların çalışma sistemini gördüm. Hayatının yaşam tarzını gördüm. Dedim ki bence buradaki ekonomi tüm dünyaya yetebilir ileride yani. Burada olay şu. Ya burada üretime dayalı bir ekonomi. Tayvan'ın mazisine baktığın zaman vida üreterek başlamışlar. Ama üreterek başlamışlar. Yani vida da olsun, şu da olsun, çipe kadar gelmiş olay. Burada üretime dayalı bir ekonomi olduğu için hani sırtı pek yere gelmiyor. Ben geldiğimde Türk lirası 20 NT'de en başta da 18 diyelim, 18 lira ikinci geldiğinde, staj sonrası geldi. Şu an 2. Ekonomi üretime dayalıysa her şey stabil oluyor. Evet. O yüzden hani ekonomi sağlam, insanların parayla bir sıkıntısı yok. O yüzden zamanlarını ya da bütün eforlarını eğitime ya da daha insanlara daha yarar sağlayacak yerlere harcıyor. Evet. Ben ülkeye geldiğimden beri bir gün bile mutsuz olmadım. Üzgün hissetmedim. Nedenini ben de bilmiyorum. Umarım nedenini ben de bilmiyorum. Burada kaldığın süre boyunca ya yaşlanana kadar, ölene kadar diyeyim, hep mutlu olursun. Umarım. Hoş geldin tekrardan. Teşekkür ederim. Şimdilik o zaman kapatalım videoyu. Hoşçakalın diyelim herkese. Hoşçakalın.